Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gül ağacı çelikten nasıl üretilir, nasıl hızlı bir şekilde köklendirilir? Bununla ilgili değişik bir yöntemden bahsedeceğim. Özellikle gül ağacını ne zaman budamak gerekiyor ve ne zaman bu çelikten köklendirme işlemini yapmak gerekiyor? Bununla ilgili çok fazla soru geldi. Gül köklendirmenin, çelikten üretmenin en uygun zamanı aslında sonbahar ve ilkbahardır. Sonbahardan ilkbahara kadar olan dönemde özellikle ağaç budama mevsimi olduğu için bu mevsimlerde budama yaparsanız eğer çok daha hızlı köklenecektir. İlkbahar aylarında ya da sonbahar aylarında özellikle çelikten gül köklendirmek için seçeceğiniz gül dalının mutlaka en az 2 yıllık bir gül dalının olması gerekiyor. Yani yeni sürgün olmaması gerekiyor. Eğer yeni filizlenmiş olan, yeni sürgün vermiş olan bir daldan köklendirmek yapmak isterseniz bu köklenmeyecektir. O yüzden mutlaka en az 1 yıllık gül dalının olmuş olması gerekiyor. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi sizlere gül ağacından çelik nasıl alınır ve hangi boyutta olması gerekiyor bunu göstermek istiyorum. İlk olarak şimdi benim bu 2 yıllık bir gül ağacım ve genç olmayan bir sürgünü tercih ediyorum. Evet, kestim ve üzerinde mutlaka en az 4 ya da 3 boğumun olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu işlemi bugün sizlere daha önce anlattığım yöntemden daha da farklı yapacağım. Bu yöntem ile çok hızlı bir şekilde köklendirebiliriz. Bunun için gerekli olan elimizde bir pet şişe. Sizler de bir su bidonunda da bu işlemi yapabilirsiniz. Pet şişeni ortadan kesiyorum. Bu yöntem ile sera ortamı oluşturacağımız için çok hızlı bir şekilde nemli ve buharlı bir ortam oluşacağı için hızlı bir şekilde gül çeliklerimiz hemen kökleneceklerdir. Şimdi bunun için uygun bir toprak tercih etmemiz gerekiyor. Gül köklendirirken aslında en hızlı sonucu bize veren kumdur. Bu kumu eğer elinizde kum varsa kullanabilirsiniz. Fakat ben kum bulamadığım için özellikle bakın şu anda toprak seçiminde kokopit, perlit ve normal çiçek toprağını karıştırdım. Bu torflu toprak ile de özellikle yumuşak ve suyu geçiren, aynı zamanda nem tutma özellikleri yüksek olduğu için özellikle perlitin, kokopitin çok daha hızlı köklenmesine yardımcı olacaktır. O yüzden sizlere de bu toprak karışımını tavsiye ederim. Şimdi hazırlamış olduğumuz toprağı pet şişemizin içerisine dolduruyoruz. Pet şişenin isterseniz altına delikler de açabilirsiniz. Çünkü daha sonraki dönemde bu işlemin sulama yaptığımız dönemde suyu süzebilmesi için bu da bizim için önemli bir nokta olacaktır. Evet, şişemin gördüğünüz gibi kestiğim yere kadar toprak ile doldurdum. Şimdi yapmam gereken kesmiş olduğum dallarımın üzerindeki yaprakları koparıyorum. Yaprak ile kesinlikle koymamanız gerekiyor. Çünkü yeni filizler vermesi için bu yaprakları koparmamız gerekiyor. Ve üzerinde en az 4 boğum olacak şekilde koparıyoruz. Çeliğimizin köklendireceğimiz kısmının uç tarafını gördüğünüz gibi üzerindeki ince kabuğu alıyorum. Sadece üzerindeki ince kabuğu alacağız. Bunu yapmamın sebebini birazdan sizlere göstereceğim. Evet, bu elimde görmüş olduğunuz dal da başka bir gül ağacından ben daha önceden koparmıştım. 2 farklı gül ağacından denemek istedim. İkisindeki sonuçları da merak ediyorum. Bunu da yine aynı şekilde diğer gül dalımıza yaptığımız işlemi uyguluyorum. Uç kısmındaki kabukları bu şekilde bıçak ile soyacağım. Evet, 2 çeliğimin de kök kısmını bu şekilde soydum. Şimdi özellikle soymuş olduğum kısımlara bakın, aloe vera jelini sürüyorum. Aloe vera jeli buradaki işlemi bize daha hızlı bir şekilde gül ağacımızın köklenmesine yardımcı olacaktır. Çünkü aloe vera'nın içerisindeki jelin özellikle hormon etkisi yaptığı için bitkilerde hızlı bir şekilde köklenmesine yardımcı oluyor. O yüzden sizlere de tavsiye ederim. Ben aloe vera jelini sürüp gördüğünüz gibi direkt pet şişenin içerisine koyuyorum. Ama sizler isterseniz aloe vera'nın koparmış olduğunuz dalının içerisine bunu batırıp bu şekilde aloe vera kabuğuyla beraber de saksının
içerisine ekebilirsiniz. Bunda da yine faydasını göreceksinizdir. Daha da hızlı sonuç vermesine yardımcı olacaktır. Evet, iyice sürdükten sonra şimdi buna da aynı şekilde toprağımın içerisine batırıyorum. Evet, şimdi bundan sonraki işlemimiz ise bu işlemin daha hızlı bir şekilde köklenmesi için sera ortamı oluşturacak şekilde kesmiş olduğum pet şişenin kapağını şimdi üzerine kapatacağım. Ama öncesinde ilk sulamamızı veriyoruz. Burada sulama önemli tabii ki. Özellikle gül eğer köklendirmek istiyorsanız toprağın mutlaka nemli olması gerekiyor. Hem sık aralıklarla sulamak hem de bu şekilde sera ortamı oluşturursanız eğer çok daha hızlı bir sonuç alacaksınızdır. Ben şimdi bir bant ile bunun etrafını bantlayacağım ve özellikle üst kısmını da aynı şekilde bantlayacağım. Aradan 3 gün geçti ve 3 gün içerisindeki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, her tarafı kapalı olduğu için gördüğünüz gibi şu anda pet şişemizin içerisinde yoğun bir nem var ve bu nem sayesinde özellikle boğum kısımlarından bakın yeni küçük küçük filizler çıkmaya başladı ve küçük küçük filizler patlamaya başladı. Bakın ağız kısmında bu şekilde daha fazla yoğun nem olması için bantladım. Şu anda gül ağacımızın filizlenme işlemi normal bir şekilde devam ediyor. Evet, aradan 6 gün geçti ve boğumlarımızdaki filizler çıkmaya devam ediyor. Bu filizlerin çıkması demek aslında şu anda çeliğimizin toprak ile bütünleştiğini, uyum sağladığını gösteriyor. Ben bu aşamada tabii susadıkça, suyu bittikçe bakın özellikle o kestiğim yerden belirli aralıklarla sulamaya devam ediyorum. Toprağının mutlaka nemli olması gerekiyor. Buna da dikkat edin. Kapağını da açmadım, havalandırmadım. Eğer bunu da soracaksanız sürekli kapalı duruyor. Sadece sulama zamanında açıyorum. Bu şekilde filizlenmesini bekleyeceğim. Aradan 12 gün geçti ve gördüğünüz gibi gül dallarım giderek boğumlardan filizler çıkmaya devam ediyor. Tabii şu anda gül ağacımızın köklenmiş olması imkansız. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle gül çelikten üretim yapıldığı zaman 5 gün içerisinde, 10 gün içerisinde kesinlikle köklenmez. Ama bu filizlerin çıkması demek şu anda tutmaya başladığını gösterir ve toprakla uyum içerisinde olduğunu gösterir. Bir gül ağacının çelikten eğer köklendirmek istiyorsanız en az 1 ay beklemeniz gerekiyor. Bu 1 ay ile 2 ay arasında değişir. Ben bunu şimdi bu şekilde 2 aya yakın bekleteceğim ve kesinlikle yerinden oynatmayacağım. Bu şekilde eğer gül dallarını toprağın içinden çıkarmaya çalışırsanız köklenmesini engellemiş olursunuz. En az 2 ay ya da 1,5 ay bu şekilde kalması gerekiyor. Belirli eğer yapraklar çok fazla büyürse üzerindeki kapağı çıkarabilirsiniz. Ama özellikle burada dikkat etmeniz gereken mutlaka bol gün ışığı alması gerekiyor. Yani mutlaka direkt güneş alan balkonunuz olabilir ya da bahçenizde güneş alan bir yere koyarsanız bu köklenme işlemi daha da hızlı olacaktır. Özellikle şu anda havalar ısındığı için çok daha hızlı bir şekilde köklenme işlemi devam ediyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Bildiğim bütün bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yaparak sorular sorabilirsiniz. Beni Instagram adresimden takip etmek için hayata dair püf noktalar olarak takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.